Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sınır anahtarları ile ilgili uygulamalar yapacağız. Sınır anahtarları nedir? Çeşitleri nelerdir? Sizlere onlardan göstereceğiz. Sınır anahtarları ile ilgili sizlere bir tane de uygulama yapacağız. Evet, sınır anahtarlarını gösterelim. Şimdi sınır anahtarları hareketli uygulamaların, hareketli parçaların kumandasında kullanılır. Yani nedir o? Hareketli bir sistem var diyelim. O hareketli sistem temas eder ve içindeki kontakların konumu değişir. Şimdi sınır anahtarın size yapısını göstereyim. Mesela hareketli dediğimiz şey nelerdir? Vinç olabilir, asansör olabilir, konveyör olabilir, her şey olabilir. Şimdi sınır anahtarın içini açtığımız zaman sınır anahtarların içinde bu şekilde bir kontak yapısı vardır. Bu kontak bir açık kontak, bir de kapalı kontak. Zaten açık kontağı şu şekilde göstereyim. NO yeşil renk. Biri giriş, biri çıkış. Kapalı kontakta kırmızı, biri giriş, biri çıkış, kapalı kontak. Bu her sınır anahtarının içinde muhakkak vardır. Yapısına göre üretilir. Bu markanın yapısında da bu şekilde. Bunların kapatma vidaları var sağda solda veya farklı yerlerde. Buradan tornavida ile açıp kapatabilirsiniz. Sınır anahtarları temel olarak iki çeşit, mekanik ve manyetik. Mekanik de kendi içinde çeşitleri var. Sizlere onları göstereceğiz. Makaralı, pimli, çubuklu. Şimdi sınır anahtarlarının üretildiği firmaya göre gövdeleri farklı ama şu kafa yapıları sabit üretilebiliyor. Yani kafa yapılarını değiştirerek sınır anahtarlarını kullanabilirsiniz. Şimdi sınır anahtarlarını sizlere gösterelim. Evet, birinci sınır anahtarımız makaralı. Mesela bu sınır anahtarımız ayarlı makaralı. Şurada alyanla gevşetip sıkarak buradaki makarayı uzatabilirsiniz çalıştığı sisteme göre. Yani bunun çalışma sistemi şu şekilde. Buradan veya buradan hareketli parça geliyor. Buna temas ettiği zaman içeride açık kontak kapanıyor, kapalı kontak açılıyor. Bunun çalışma sistemi bu. Yani bir nevi otomasyon yapıyor. Evet, bu makaralı, ayarlı makaralı sınır anahtarı. Burada da bir sınır anahtarımız bu şekilde var. Diğer Başlat. bu da rigid çubuklu sınır anahtarı. Yani eğer kullanacağınız alanda uzunluk, mesafe biraz fazlaysa bu rigid çubuklu deniliyor bunlara. Aygıt hareketli parça çubuğa gelir, temas eder ve içerideki sesi duyuyorsunuz. Şu çıt çıt sesi direkt kontakların konumunu değiştiriyor içeride. Az önce de bahsettim. Her firmanın ürettiği gövde ve kafa yapısı hemen hemen kendi parçalarına uygun oluyor. Yani rigid çubuk diyelim, size rigid çubuk lazım değil. Bu kafayı çıkartıp bunun yerine pimli makaralı takabilirsiniz. Tamam. Evet, yine bir makaralı, biraz da pimliye benzeyen küçük makaralı bir sınır anahtarımız var. Bunun hepsinin mantığı aynı. Yani içeride kontakların konumunu değiştiriyor. Sadece çalıştığı ortama göre şuradaki kafa yapısını değiştiriyorsunuz sınır anahtarının. İşte çubuklu, büyük makaralı, küçük makaralı, pimli duruma göre sınır anahtarını kullanıyorsunuz. Mesela bu pimli sınır anahtarı, herhangi bir önünde makaralı dönen bir tekerlek, herhangi bir şey yok. Burada pimli mesela bir parça geliyor hareketli, buna değiyor ve duruyor. Mesela bu neyde olabilir? Otoparkların kapılarında olabilir. Geldiği zaman dokunur ve durur. Arkaya koyarsınız, öne koyarsınız. Dokunduğu zaman ne yapıyorsun? Otoparkın kapısını durduruyorsun. Yani hareketli parçaların hareket etmesini kumanda ediyor sınır anahtarları. Bir nevi otomasyon yapıyor. İşte bu şekilde kullanıldığı yere göre kafalarının çeşidine göre isim alıyor. Bu pimli. Diğerlerini de zaten sizlere gösterdik. Hadi şimdi bunlarla bir uygulama yapalım. Şimdi arkadaşlar, iki tane sınır anahtarımız var. Biz bir tane sınır anahtarımızla motoru döndüreceğiz. Diğer sınır anahtarımızla motoru durduracağız. Yani bir sınır anahtarımızın açık kontağını kullanacağız. Diğer sınır anahtarımızın kapalı kontağını kullanacağız. Şimdi beraber sınır anahtarlarını sökelim. Bu şekilde şu gövde kapağını tutan 2-3 tane vida olur. O vidaları söktüğünüz zaman
Hemen içeride zaten kontakları görüyorsunuz. Açık kontak yeşil, kapalı kontak kırmızı. Evet, bunu da sökelim. Evet, bunu da söktük. Şimdi bu sınır anahtarların giriş yerleri alt tarafta. Sizlere göstereyim bir saniye. Şu şekilde şurada tıpaları var. Burayı deliyorsunuz. Kabloları buradan giriyorsunuz. Kabloları bu şekilde giriyorsunuz ve kontaklara buradan ulaşıyorsunuz. Biz de şimdi aynısını yapacağız. Evet. Kanallarımızı açalım. Şimdi devremizi gösterelim. Devremizi fazla karışık yapmak istemedim. Çünkü amaç burada sınır anahtarlarını tanımak. Devremiz normal bir sigorta. Sigortadan sonra termik röleye bağlayacağız. Termik röleden sonra stop. Sonra start. Sonra devreyi bir tane sınır anahtarı durduracağı için ikinci sınır anahtarının kapalı kontağına bağlayacağız. Oradan çıkıp kontaktöre bağlayacağız. Birinci sınır anahtarı da devre çalıştıracağı için start'a bir tane paralel birinci sınır anahtarının açık kontağını koyuyoruz ki ben start'a değil de sınır anahtarına basarsam akım sınır anahtarı üzerinden devreyi tamamlayıp kontaktörü çalıştırsın ve motor dönsün. Bunun yanında bir tane de motorun sürekli dönmesi için mühürleme koyduk. Yani K1 kontaktörünün açık kontağı. Güç devresi de daha önce yaptığımız devrelerle aynısı. Yani şu sağdaki nedir o? Sigorta, kontaktör, termik röle, motor. Standart güç devresi yapacağız. Şimdi beraber başlayalım. Evet, fazımızı şimdi L1 fazımızı kahverengi kablo ile beraber baraya bağladım. Evet, çıkmadığından emin oldum. Kanala giriş yaptım. Termik rölenin 95 nolu ucuna kabloyu girdim. Sıktım ve kanala yerleştirdim. Şimdi 96. Şimdi termik rölenin 95 nolu ucuna girdik. 96 nolu ucundan çıkıp stopun girişine kabloyu getireceğiz. Yani stopumuz burada. 96 nolu ucumuz burada. 96'dan kabloyu çıkartacağız ve stopun girişine getireceğiz. Yapalım bu işlemi. Evet, sıktım. Kanala giriş yaptım. Şimdi evet, stopu sıktım. Şimdi stoptan sonra start'a gidiyoruz. Şu şekilde stoptan sonra start'a kabloyu bağlıyoruz. Evet, küçük bir kablo. Evet, stoptan sonra burası da gayet güzel oldu. Şimdi starttan sonra ikinci sınır anahtarının kapalı kontağına gireceğiz. Yani ikinci sınır anahtarımız şu alttaki olacak. İkinci sınır anahtarının kapalı kontağı, yani kırmızıya giriş yapacağız. Evet, uzun bir kahverengi kablo bulduk. Şimdi startın çıkışına bağladım. Sağlam oldu. Kabloyu kanala 90 derece yerleştirdim. Şimdi ilerliyorum. Panoya giriş yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. İkinci sınır anahtarımız alt taraftı.
Evet, oraya şimdi kablomuzu bu şekilde giriş yaptım. Kontağı çıkarıp da bağlayabiliriz veya direkt orada da bağlayabiliriz. Şimdi karga burundan da destek alacağız. Çünkü ortam biraz sıkışık. Evet, kapalı kontağın girişine kabloya girdik. Vidamızı sıktık. Şimdi kapalı kontaktan çıkıp şöyle devreye göstereyim. Kapalı kontaktan çıkıp kontaktörün A1 ucuna. Yani start'a bastığımız zaman çalışacak. Sınır anahtarına bastığımız zaman kontak açılıp buradaki kontaktörün çalışmasını, yani motorun çalışmasını durduracak. Evet, vidayı gevşettim. Yine karga burundan yardım aldım. Kablomuzu soktum ve şu an sıkıyorum. Sıktım. Kablo gelmiyor. Gayet sağlam oldu. Şimdi buradan çıkan kabloyu şu kanala yerleştirdim. Kontaktörün A1 ucuna. Kontaktörümüzü Schneider kullanacağız. Evet, A1'ine bağladım. Evet, buraya kadar birinci sütunumuz bitti. Şimdi nötr kaldı. Nötrü de bağlayalım. Biraz da aşağı. Nötr kablomuzda mavi renk. A2'ye bağladım. Kontaktörün A2'sini. Nötr barasına kabloyu götürüyorum. Evet, bizim nötrümüz şu en alttaki bara. Vidamızı sıktım. Gayet sağlam oldu. Evet, şimdi birinci sütunumuz bitti. Yani termik, stop, start. İkinci sınır anahtarın kapalı kontağı, kontaktör bağlantısı bitti. Şimdi sırada mühürleme. Mühürleme için startın girişinden bir kablo alacağız. Az önce kullandığımız kontaktörün açık kontağına giriş yapacağız. Şöyle göstereyim. Şurası NO yazıyor zaten, görüyorsunuz. NO. Evet, uzun bir startın girişinden ek alacağız şimdi. Alalım. Startımızın girişi şu sağ taraf. Her zaman start stop'ta biz şu sağ tarafları kullanıyoruz giriş olarak. Şimdi buradaki kabloyu tekrar gevşettim, vidayı. İkinci kabloyu da kontağa soktum. Kontağın girişine vidayı döndürüyorum. Vidayı sıktım. Evet, sağlam oldu. Şimdi kanala yerleştirdim. Evet, ana tarafa geçtik. Şimdi şurada da NO var. Şöyle göstereyim. NO 13. Yukarıda da var. Biz alttakini kullanacağız. Evet, kablomuzu sıktım. Sağlam oldu. Şimdi mühürlemenin çıkışını yapacağız. Yani az önce kullandığımız kontağın, açık kontağın çıkışını startın çıkışına da bağlayabiliriz. Az önceki sınır anahtarın girişine de bağlayabiliriz. Şimdi sınır anahtarın girişi zaten bağlamak biraz zor. O yüzden startın çıkışına bağlamamız bizim için daha iyi olacaktır. Startımızın çıkışı burasıydı.
Gevşettim. Diğer kabloyu da taktım. Evet, sıkıyorum. Sağlam oldu. Kanala giriş yaptım. Şimdi ilerliyorum. Buraya da giriş yaptım. Kablo tam yetmedi. Traktörün açık kontağını kullandığınız startla paralel yaparsanız mühürleme gerçekleşmiş oluyor. Şimdi geriye tek bir adım kaldı. O da aynı startı açık kontağa paralel sınır anahtarının açık kontağını kullanacağız. Yani sınır anahtarına ben bastığım zaman akım sınır anahtarı üzerinden devreyi tamamlayıp kontaktörü çalıştıracak. Dolayısıyla motor dönecek. Şimdi sınır anahtarımız şöyle göstereyim. Şurada yeşil ışık, yeşil renk. Buraya 2 tane kablo getireceğiz. Nereden getireceğiz? Az önce kullandığımız açık kontağın girişinden bir ek alacağız sınır anahtarın girişine. Açık kontağın çıkışından gene sınır anahtarın çıkışına kabloyu getireceğiz ve paralel bağlantı bitmiş olacak. Evet. Açık kontağın girişini tekrar gevşettim. Vidayı sıktım. Sağlam oldu. Her kabloyu muhakkak kontrol ediyorsunuz. Çünkü çıkabilir, bir şey olabilir. Kontrol önemli. Şimdi sınır anahtarının girişine geldim. Arkadaki o tıpa dediğimiz yerden kabloyu soktum. Açık kontağı bağlamak biraz daha kolay. Evet, sınır anahtarın 2 tane ucu var. Biz giriş olarak şunu kullandım. Vidayı şu an sıktım. Evet, kablo çıkmıyor. Güzel oldu. Şimdi bir kablo daha getireceğim. O kabloyu da açık kontağın çıkışına bağlayıp kontaktörün açık kontağına bağlayacağım ve paralel bağlantı bitmiş olacak. Evet, tıpadan yine kablomuzu geçirdim. Açık kontağın çıkışındaki vidayı gevşetiyorum. Evet, sıktım. Sağlam oldu. Evet, açık kontak bağlantıları da bu şekilde bitti. Şimdi bu kabloyu az önce mühürleme için kullandığımız açık kontağın çıkışına bağlayacağız. Yani şurası. 14NO yazan yere. Evet, 2 kabloyu da fark ettiyseniz tek tek kontrol ediyorum. Şimdi kumanda devresi bitti. Güç devresine geçeceğiz. Kullanmayacağımız yerleri kapatabiliriz. Mesela bu sol tarafı kullanmayacağız artık. Burayı kapatabiliriz. Şuraya bir spiral birazdan sarabiliriz. En sağ tarafı bir daha kullanmayacağız. Buranın da kanalını kapattık. Şimdi güç devresinde burayı, şurayı ve bu bölgeyi kullanacağız, kanalları. Şimdi kumanda devresinde bütün bağlantılarımız bitti. Sıra geldi güç devresine. Devresinde daha önce yaptığımız standart bağlantı. Zaten sigortalardan alıyoruz enerjiyi. Kontaktörün K1 güç kontaktörüne giriş yapacağız. Sonra termik röleye giriş yapacağız. Ondan sonra motora bağlayıp motoru çalıştıracağız. Şimdi güç devresi için 3 tane faz alacağız baramızdan. Birinci fazımız L1 fazı. Görüyorsunuz kahverengi kablolar var zaten.
Evet, vidamızı sıktım. Sağlam oldu. Kanala giriş yaptım. Şimdi güç kontaklarımız şurada göstereyim. Kontaktörün altında. Yani asıl motoru çalıştıracak olan kontaklar. Yüksek akımın geçtiği kontaklar. O kontaklar. O yüzden adına güç kontakları demişler. Güç devresi için üretilmiş kontaklar. Şimdi birinci fazımızı güç kontağın girişine bağladık. Şimdi sırada ikinci fazımız var. İkinci fazımız şu siyah kabloların olduğu L2 fazı. Evet, ikinci fazımızı da bağladım. Vidamızı sıkıyorum. Evet, sağlam oldu. Şimdi alt taraftan kanal bağlantısını yaptım. Kanaldan ilerliyorum. İkinci güç kontağına. Evet, ikinci güç kontağını da vidasını sıktım. Bu da sağlam oldu. Şimdi sırada üçüncü fazımız. Üçüncü fazımızda kırmızı renk kabloların olduğu L3 fazı. Buraya da sıktım. Buraya direkt aşağı indiriyoruz. Üçüncü fazımızda bunu da sıktım. Bu da sağlam oldu. Evet, 3 fazı kontaktöre girdik. Şimdi kontaktörden 3 fazı çıkıp aşağıdan termik rölenin şu 3 tane giriş L1, L2, L3 oraya bağlantıları yapacağız. Evet, birinci fazımızı bağladık. Vidayı sıktık. İkinci fazımızı da bağlayalım. Tam gevşetmemişiz galiba. Evet, ikinci fazımız da sağlam. Şimdi geldik üçüncü fazımız. Evet, 3 fazımızda bu şekilde bağladık. 90 derece kanallara kablomuzu soktuk. Kanalların içinde ilerliyoruz. Birinci sırada L1 fazı kahverengi kablo. Termik röleyi gevşettim. Evet, termik rölenin güç kontakları. Birinci tamam. İkinci de tamam. Evet. Üçüncü de tamam. Şimdi kabloları kanallara 90 derece yerleştirdik. Şuraları artık kapatabiliriz. Evet, burayı kapattık. En üstü kapattık. Hatta en solda kapatabiliriz. Şimdi geldik artık. Şuradan da göstereyim. Termik röleye giriş yaptık. 3 tane. Şimdi artık termik röleden motor klemenslerine 3 tane kabloyu
bağlamada sıra. Evet, termik rölenin birinci faz çıkışımızı aldık termik röleden. Şimdi ikinci çıkışı bağlıyoruz. İkincisine bağladık. Şimdi sırada üçüncü. Evet, üçüncü çıkışımızda, güç kontağı çıkışımızda aldık. Şimdi bunları şurada bizim motorumuzun bağlandığı klemensler burada. 1, 2, 3. Üçüne de şimdi kablolarımızı sırayla bağlayacağız. Evet, birinci klemense birinci fazı bağladım. Sağlam oldu. Şimdi evet, ikinci fazımız da girdi. Sağlam oldu. Sıra üçüncü fazımızda. Evet, üçüncü fazımızda bağladık. 90 derece kanala yerleştirdik. Evet, bağlantılar bitti. Kanallarımızı kapatalım. Başlayalım. Şimdi kabloları da spiralle birbirine sarıyoruz. Hem kabloların etrafa saçılmasını, dağılmasını engelliyor. Hem de estetik açıdan çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Şimdi kablo spiral kullanan var. Başka metot kullananlar var. Bizler spiral tercih ediyoruz. Evet. Bu şekilde estetik bir görüntü de oldu. Kontaktörün yardımcı kontağını bağladık. Onun dışında sınır anahtarlarımızın vidalarını tekrar enerji vermeden önce sıkıyorum. Bir. İkinci sınır anahtarı. Evet. Bağlantılarımız bitti. Şimdi sırada enerji verme kaldı. Şimdi bağlantılarımız bitti. Sıra enerji vermede. Evet, buyurun. Ben devrenin çalışmasını size tekrar bir daha kısaca anlatayım. Şimdi devremiz normal start stoplu mühürlemeli bir devre. 2 tane sınır anahtarı ekledik. Bir tane sınır anahtarı açık kontağıyla start'a paralel bağlı. Yani bastığımız zaman akım sınır anahtarı üzerinden devreyi tamamlayıp kontaktör çalışacak, motor dönecek. İkinci sınır anahtarı ise devreye seri bağlı, tam kontaktörün önüne. İkinci sınır anahtarına bastığımız zaman kontak açılacak ve bütün akımın geçişini engelleyerek kontaktörün ve motorun durmasını sağlayacak. Evet, deneyelim. Panomuz kapattık. Önce start'ı deneyeceğiz, sonra da sınır anahtarını deneyeceğiz. Evet, start'a bastık, motorumuz dönüyor. Stop'a bastık, motorumuz durdu. Şimdi bunu bir de sınır anahtarlarından deneyelim. Birinci sınır anahtarı şöyle sonra gel. Birinci sınır anahtarı motoru döndürecek. Evet. Yani şöyle düşünün. Hareketli bir parça geldi. Sınır anahtarının makaralı kısmına değdi. Ve değdiği anda başka bir kumanda ettiği kısım çalışmaya başladı. Motor çalışmaya başladı. Başka bir hareketli parça geldi. İkinci sınır anahtarına değdi ve çalışan motoru durdurdu. Yani videonun başında dediğimiz gibi hareketli sistemlerin başlamasını ve durdurmasını sağlayan bir anahtar diyebiliriz. İçinde açık kontak, kapalı kontaklar var. Bunları kullanarak istediğiniz motorları veya alıcıları çalıştırıp durdurabilirsiniz. Bir daha gösterelim. Motorumuz çalıştı. İkinci sınır anahtarına bastığım zaman motorumuz durdu.
Şimdi motorumuz çalışırken diğer parametrelere bakalım. Reaktif röleden. Her fazın nötrle voltajı 228 volt. İki fazlar 395 volt, 394, 396 volt. Çektiği akım hemen hemen her fazla 1.76 amper, 1.67, 1.69 amper. 50 Hz frekansımız. Evet, başa döndük. Evet, ölçümlerimiz de bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugünkü uygulamamız olan sınır anahtarlarını sizlere anlattık. Uygulamamızı yaptık. Güzel bir şekilde tanıttık. Videomuzu baştan sona dikkatlice izler ve dinlerseniz anlayacağınızı düşünüyorum. Videomuzu beğenir, paylaşırsanız memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.